Epiloglara hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz acil bir video oldu bu. Yani hızlıca çekmek durumunda kaldım. Harry Potter ve Felsefe Taşı isimli HBO Max'e ait dizinin ilk fragmanı yayımlandı. Aslında tabii Harry Potter ve Felsefe Taşı diyorum ama bu sezon sezon devam edecek. İlk sezonun ismi Felsefe Taşı sanırım. Elbette bunun kitaplarla sıkı bir bağı var. Harry Potter artık neredeyse kült olmuş bir eser serisi ve herkes zaten filmlerini ve kitaplarını biliyor. Şimdi yeniden uyarlamaya kalkıştılar ve dizi olarak uyarlıyorlar bu sefer. Her dizi sezonu bir kitabı ele alacak ve ilk tanıtım yayınlandı. Beraber bu ilk tanıtımın içeriğine biraz bakacağız. Ben izledim. Hakkında bazı düşüncelerim var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bunları yorumlarda yazabilirsiniz. En nihayetinde Harry Potter edebi bir mesele ve tabii hakkında konuşulacak çok şey var. Roman derslerinde de zaten Harry Potter'la ilgili bölümler olacak. Dersleri takip edenleriniz varsa yakın zamanda görecektir. Videoyu tabii ki telif olmaması sebebiyle tam olarak izleyemeyeceğiz. Sahne sahne gitmeye çalışacağım. Başlayalım. Tanıtımın henüz ilk açılışında Dursley'lerin evini görüyoruz. Burada Vernon oturuyor. Yani Harry Potter'ın eniştesi. Gazete okuyor. Burası merdiven altındaki dolap büyük ihtimal. Filmdeki eve benziyor sayılır. Fakat iç kısmı biraz daha farklı. Normalde filmde burası geniş bir salon. Mutfakla salonu ayıran sadece bir masa var. Burada farklı bir tasarım görüyoruz. Devam edelim. Burada Harry'i bir yere itiyorlar. Büyük ihtimal burası onun merdiven altındaki dolabı. Burada o dolapta uyuduğunu görüyoruz. Buralara bakınca aslında gayet güzel görünüyor şu ana kadar. Yani kitap uyarlaması olması hasebiyle şimdi bazı insanlar illa kitaptakinin aynısı olması gerekmiyor gibi şeyler söylüyorlar. Ama kritik bazı noktalar var. Hikayeyi zedeleyecek şeyler ne yazık ki kabul görülemez. Çünkü kurgunun bir matematiği var ve bu matematik zedelenirse o görüntülerle, yapılan farklı şeylerle ortaya absürt bir durum çıkacaktır. Devam edelim. Burada bir okul koridorunda koştuğunu görüyoruz. Büyük ihtimal Harry koşuyor. Burada yaşadığı bir zorbalığı görüyoruz. Harry'nin normal okul günlerindeki kitapta biraz aktarılan meseleleri de bu dizide göreceğiz belli ki. Burada Harry'nin saçlarını kesiyorlar. Kesen Petunia teyze. Buradan baktığımızda Petunia teyze çok değişik görünüyor. Çok genç görünüyor. Burada Harry'yi görüyoruz. Burada da ilk defa mektupla karşılaşması, yani Hogwarts tarafından gönderilen mektupla karşılaşmasını görüyoruz. Burada da yine farklı bir tasarım var. Şurada bakın. Burada odaya açılan başka bir kapı var. Aralık var yani. Burada mektubu görüyoruz. Burada Harry bir trende. Metro gibi bir şey. Burası yine metro ve Hagrid'i ilk defa burada görüyoruz. Harry ile beraberler. Hagrid çok absürt durmuyor. Gayet kitaba uygun duruyor aslında. Elbette oyunculuklar önemli. Bakalım nasıl oynamışlar yani. Bir şekilde tabii ki yumuşayacaktır. İnsanlar izlerken alışacaktır ama filmlerde yükseltilmiş bir kalite var. Yani oyunculuk yönünden. Bu sebeple tabii kolay olmayacak alışmak. Farklı çekimler görüyoruz. Daha yakın çekimler görüyoruz burada mesela. Yara izi garip duruyor. Daha gerçekçi duruyor aslında yara izi filmdekine göre. Burada metrodan çıkıyorlar. Ve Harry tek başına kalıyor burada. Burada Hedwig'i ve bavulunu görüyoruz. Bir yere doğru koşuyor. Ve Weasley ailesini görüyoruz. Harry onları görüyor camdan. Burada yara izi daha belirgin. Ve bence gerçekten yara izi filme göre daha iyi görünüyor. Burada Hogwarts Express'ini görüyoruz. Artık okula varmışlar bu sahnede. Burada birinci sınıfların ilk defa okula doğru gidişlerini görüyoruz. Burada kapı vuruluyor. Büyük ihtimal Hagrid vuruyor. Buraya kadar bence bir sorun yok. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Hikayeyi zedeleyecek bir şey görünmüyor. Hogwarts'ı görüyoruz. Hogwarts'ın içini. Daha gotik bir yapıda sunulmuş. Filmdekinden çok daha farklı. Daha çok Orta Dünya filmlerine benzer bir yer gibi görünüyor. Profesör McGonagall'ı görüyoruz. Bunda da bence bir sorun yok. Oyunculuk olarak tabii ayrıca değerlendirilir. Burada seçmen şapkayı görüyoruz. Bu da daha ciddi ve daha gerçekçi duruyor filme göre. Burada ilk defa üçlüyü görüyoruz. Burada Ron, burada Harry ve burada Hermione. Şimdi Hermione'nin rengi yani siyahi bir kız. Çok siyahi değil ama bizim bildiğimiz, tanıdığımız Hermione tipine oldukça aykırı görünüyor. Fakat Hermione'nin hikayeyi çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. Yani bu tipinin hikayeye çok zarar vereceğini düşünmüyorum. Burada yine Hogwarts'ın içini görüyoruz. Burada Ollivanders'ı görüyoruz. Büyük ihtimal çünkü asa veriyor Harry'e. Burası sınıf çok garip. Bu sınıf çok garip. Çok büyük.
Karanlık sanatlara karşı savunma dersi olabilir. Dekor daha farklı. Mumlarla sürekli aydınlatılmış bir yer. Gerçi ışıklar da var duvarda gibi. Dediğim gibi daha çok gotik bir atmosfer var okul konusunda. Burada tepeden bir bakış var. Gryffindor ortak salonu olabilir burası. Burada Draco Malfoy'u görüyoruz. Draco'da da bence bir sorun yok. Burada Nimbus 2000. Büyük ihtimal onun açılışını gösteriyorlar. Burada Quidditch maçı var. Sahaya geliyorlar. Ron ve Hermione Harry'i destekliyor. Gördüğünüz gibi burada Hermione'nin yüzü daha farklı. Yani bu Hermione galiba. Çok siyahi değil. Harry'i görüyoruz. Elinde düpedüz süpürge var. Yani gerçekten süpürge yapmışlar. Burası bitki bilim dersi. Yine Hermione'yi görüyoruz. Buradan sonra sahneler biraz hızlanıyor. Burada trene dönüyoruz. Harry ve Ron'un ilk tanışma sahnesi. Burada kartopu oynuyorlar okulun bahçesinde. Burada Hagrid'i görüyoruz. Eğlenceli bir halde. Burada okulun Baykuş Kulesi vesaire gibi bir yer olabilir veya başka bir dersliğe gidilen yer olabilir. Burada büyük ihtimal Quidditch maçından önce veya sonra takımın birlikte olduğu bir sahne var. Burada Harry Potter'ı görüyoruz. Yine Quidditch sahası zannediyorum burası. Ya oradan çıkış ya oraya giriş, öyle bir şey. Burada Harry ve Ron'u görüyoruz. Okulda ateş başında. Büyük ihtimal ortak salon. Bir şeyler yiyorlar. Hermione'yi görüyoruz. Burada daha siyahi mesela. Normalde başka sahnelerde bu kadar siyahi görünmüyor. İşte kırılma noktası. Bu gördüğümüz karakter Severus Snape. Ne yazık ki çok kötü bir tercih olmuş. Yani bu yeni yapılan uyarlamalarda woke kültürünün her şeyin içine boca edilmesi işi gerçekten berbat bir hale getiriyor. Şimdi Severus Snape bildiğiniz siyahi, zenci biri. Yani bu şimdi nasıl olacak? Yani bu mesela hikayeyi tamamıyla değiştiren bir şey. Orijinal hikayeyi değiştiren bir şey. Çünkü orijinal hikayede Harry Potter'ın babası Severus Snape'e zorbalık yapıyor. Şimdi siyahi bir çocuğa zorbalık yaparsa ırkçılık yapmış olacak. Mesela en basitinden en basit şekilde düşündüğümüzde Lily Potter'ın Severus Snape'i tercih etmemesi buna bağlanabilir. Siyahi olduğu için. Gereksiz bir sürü şey çıkacak burada. Gerçekten en olmamış karakter sanırım Severus Snape. Tabi burada Severus Snape olduğu yazmıyor ama birçok kaynakta, haberlerde öyle konuşuluyor şu anda. Yani bence bu karakter seçimi iyi olmamış, hikayeye zarar verecek. Burada Dumbledore'u görüyoruz. Burada yeniden üçlü görünüyor. Ve tren sahnesine dönüyoruz. İlk tanışmaları. Hermione görünüyor. Harry. Ve yazı fontu biraz değiştirilmiş ama orijinale yakın. Ben bu fontu seviyorum. Şimdi yeni bastıkları kitaplarda bu fontu kullanmıyorlar artık. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki telifle ilgili bir şey. Biraz daha değiştirerek benzer şekilde tasarlamışlar. Bu şekilde olması iyi. Şu ana kadar fragmanda veya dizinin açıklanan verileri içerisinde Severus Snape gerçekten çok kötü bir tercih olmuş. Diziyi ağır derecede zedeleyecek bir şey bence bu. Çünkü Severus Snape'in zenci olduğuna dair kitapta hiçbir veri yok. Hatta kitapta siyahi olmadığına dair veriler var. 25 Aralık'ta yayınlanacağı söyleniyor. 2026'nın 25 Aralık'ında. Bakalım sonraki tanıtımlar geldikçe daha fazla fikir sahibi olabileceğiz bu konuda. Harry Potter büyük bir kurgu. Sadece Rowling'e ait olmadığını düşünüyorum. Ben önceki videolarımda da bunu sık sık belirtiyorum. Her ne kadar Rowling tarafından yazıldığı söylense de bence büyük bir ekip işi. Böylesine büyük bir kurguyu tek bir kişinin yapması pek mümkün değil. Gerçekten dahi olması lazım. Fakat diğer eserlerine baktığımızda Rowling'in böylesi bir dahi olmadığını görüyoruz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.